Ben Bakırköylüyüm, İstanbulluyum. Benim ailemde en az bildiğimiz 4 kuşak Bakırköylü. Çocukluğumdan beri binalara hep meraklıyım. Şehirlere, sokaklara ve bazı ikonik binalar var aklımda. Yani eve gelirken mesela eve yaklaştığımızı anladığım bir Vakko fabrikası var ya da Tercüman gazetesinin binası var. Bunlar aslında bugünden baktığımızda ikonik binalarmış, onu anlıyorum. Asıl ilgim herhalde üniversitede başlamıştır diyebilirim. Çünkü hani Bakırköy'den, kendi mahallenden, daha küçük bir yerden çıkıyorsun. Nişantaşı, Teşvikiye, Gümüşsuyu, biraz daha geniş İstanbul görüyorsun. Ve benim okulum Nişantaşı'ndaydı, üniversitem. Giderken şahane binaların önünden geçiyordum ve kimler yaşıyor çok merak ederdim. Kimler yapmış çok merak ederdim. Bir de hikaye merak ederim. Yani insanlar arasındaki ilişkileri, akrabalıkları, arkadaşlıkları ama geçmiştekiler. Yani bir şairler topluluğu mesela, işte ikinci yeniler. Ya onların arkadaşlıkları nasılmış, hangi binalarda toplanmışlar, o toplantılarda neler konuşmuşlar. Ya okuduğum, sevdiğim şeylerin sosyal taraflarını da merak ederim. Bunları şimdi binalar üzerinden bir bakışla değerlendirebiliyorum gibi düşünüyorum. Ve ben şöyle bir insanım, bir sokakta oturuyorsam isminin anlamını bilmeliyim. Yani Çiftevav sokakta oturuyorsam Çiftevav ne demek onu bilmeliyim. Bazı insanlar isimlerinin anlamını bile araştırmamış oluyorlar. Benim için çok garip. Ben o binada kimler oturmuş, binanın ismi nereden geliyor? Mesela sahafa giderim, onun fotoğraflarını ararım, çevreye sorarım. Böyle bir yoğrulmuşlukla birlikte mimariye de bakıyorsun. Öyle kitaplar alıyorsun, biyografi okumaya başlıyorsun. Hepsi birbiri içine giriyor. Mimarlık eğitimi almadım ama her zaman meraklıydım. Şimdi de artık bayağı tarz vesaire tanıyabiliyorum. Yani bakınca diyorum ki kesin şu mimarındır. Ama bunu bir bilgiçlikle yapmıyorum. İçine doğuyor gibi oluyor. Yani bir şekilde gelişiyorsun sen de herhalde. İnsanlar bazı yıkılan ya da yıkılacak binaları ya da geçmişte çok güzel, bugün yok, öyle binaları yazdığımda ay biz işte hiç değer bilmiyoruz, yazık, neler gitti, binalar falan diyorlar. Bir taraftan da her yer bina, her yer beton gibi bir taraf var. Neye göre, kime göre değerli ve şahane? Şimdi bir kere benim için bir cumhuriyet dönemi yapıları var. Kentleşmenin, şehirleşmenin kurulmaya başladığı bir dönem var. O yıllarda yapılan böyle çok sağlam, çok güzel binalar var. İşte Rumların, Ermenilerin, zamanında azınlıkların yaptığı binalar var. Zaten görsel olarak da güzeller onlar. İnsanlar genellikle onların zaten yıkılmasına çok üzülebiliyorlar ama daha yeni dönem cumhuriyet binasıyla çok da ilgilenmiyorlar. Oysa benim için bir Sedat Hakkı Eldem, bir Vedat Tek korumalıyız diye düşündüğüm bir takım mimarlar var. Neye göre değerli, kime göre değerli? Bugün beğendiğimiz, ay işte keşke hiçbir şey olmasa dediğimiz pek çok bina çok güzel köşklerin, konakların yerine gelmiş. Yani bir takım binalar gidecek, yerine yenileri gelecek. Yani bu böyle ama yeni güzel gelmiyor. Mesele bu zaten. Birbirinin kopyası, balkonsuz, garip garip bir mimarlık işi diyemeyeceğim binalar geliyor. Onu üzülüyoruz yani. Hani ruhu olmayan diyeyim. Bazı binalara işte bir eve girersin, ışığından, osundan, busundan sana değişik gelir zaten. Yani iyi mimari hissedilir dediğim bir şey var benim. İçine girdiğinde ışığa alışından, kullanışından çok şey hissedebiliyorsun. Dışarıdan bile ya sadeliğiyle ya düzlüğüyle bir takım estetik kaygıları oluyor mesela. Bir merdiven trabzanlarına bak. Çok acayip incelikler, düşünülmüşlükler, öyle küçük şeyler de görüyorsun. Ben mesela resimli binalardan çok etkilenirim. Düşünsene 5-6 yaşında bir çocuksun. Bir apartmanda yaşıyorsun. Her gün resimli bir apartmanın içinden çıkıyorsun. Onlarla yaşarsın, onlar sana hayaller kurdurur. Resimli olmasına uğraşıyorlardı, sanatçı işbirlikleri yapıyorlardı, seramik vardı o binalarda. Bütün ayrıntılar çok düşünülüyordu bence. Bir de sorumluluk alıyorlardı sanki mimarlar ve müteahhitler. Ben yaptım, biz yaptık. Yani orada hesap sorabilirsin sen. Yıllarca garantili binalar gibiydi. Neler kattı bana? Bir kere siyasi tarih hakkında çok şey öğreniyorum. Yazarlar, çizerler, bir dönemin şarkıcıları, ünlü isimleri, hiç tanımadığımız insanları
tanıyorum. Ne kadar etkin ve önemli olduklarını fark ediyorum. Mimarlar hakkında ve tarzlar hakkında çok şey öğrendim. Kelime bile öğreniyorum. Eski Türkçe öğreniyorum mesela. Yani bir apartmanın ismini merak ederken şimdi Aşiyan kuş yuvası demek. Müselles üçgen demek. Çünkü müselles apartmanını merak ederken ben bunları öğreniyorum. O kadar öğretici bir süreç ki. Bir de tabii insanların bana anlattıkları var. Yani bu kolektif bir çaba. Onun için Instagram'da sürdürmeye de çalışıyorum. Onun için hemen kitap yapmadım, ne bileyim bir belgesel yapmadım. Bunları yapsam çünkü o kayıtlı olarak kalacak. Yani donmuş bir beton gibi olacak. Şu anda daha ıslak, bir hamur gibi. Mesela ben araştırmışım, bulmuşum. Biri öyle bir bilgi katıyor ki sana, yani muhteşem, her şeyi değiştiriyor. Yani insan katkısı da, kolektif hafıza yaratmaya çalışıyorum, yapmaya çalıştığım işte. O da çok önemli oluyor. Çok önemli yanından geçtiğimiz bir takım binalar var. Bir kısmını yazıyoruz, ediyoruz, insanlar mücadele ediyor, yine de yıkıyorlar. İşte deprem ülkesinde yaşamak da böyle bir şey. Kimseye bir şey de diyemiyorsun ama bazı binaların gerçekten güçlendirilerek korunması gerekiyor. Bir takım hikayelerini bilmediğimiz çok kötü görünen binalar var ama daha çok korunan evleri bir takım aileler korumuş. Onu fark ediyorum. Yani tabii ki ülkenin zengin aileleri tarafından alınıp korunan köşkler, bir takım müze haline getirilen yapılar, binalar var ama üçüncü nesil kuşaktan kuşağa özellikle Cumhuriyet dönemi yapılarını korumaya çalışan çok insan var. Onları satıp hemen başka bir şeye dönüştürebilirler ama korumak için çok uğraşıyorlar. Korumak çok masraflı, çok zor. Bazen insanlar, ben bir binayı paylaştığımda ay diyorlar ki işte sahip çıkmadılar, ne biçim insanlar bunlar. Ya kendin olsan onu yapabilir miydin diye düşünüyorum. Çünkü büyük maddi güç ve direnç gerekiyor. Kayda olsun istiyorum ben. Benim görmem şart değil. Benim sorunum hafızayla ilgili. Bu binalar da öyle. Kayıt altına alalım. Yani bir kısmı bir süre sonra hiç olmayacak. Arşivleri de kaldırıyorlar. İnternette yüzyıllarca var olacağını zannettiğimiz arşivler gidiyor, kitaplar gidiyor, baskıları bulunamıyor. Yani her şeyi kaydetmek istiyorum. Onun için de zaten cep telefonumda 200 bine aşkın fotoğraf vardır. Ben her şeyi kayıt altına almak ve paylaşmakla çok ilgili biriyim galiba. Var olsun, benden sonra da olsun, başkaları da eklesin. Öyle bir şey, kolektif bir çalışma. Hani bu kadar işte 400'e aşkın bina yazdım. Orada gördüğüm bir şey söyleyeyim. Mesela başlangıçta kira evi. İsimsiz neredeyse o binalar. Daha sonra apartmanların isimleri olmaya başlıyor. Neden? Soyadlarıyla anılıyorlar mesela. İşte bilmem ne oğullarının evi, apartmanı gibi. Ve daha sonra da insanlar isim koymaya başlıyorlar apartmanlarına. Masumiyet Müzesi'nde mesela çok güzel bir cümle var. İnsanlar kendilerinde olmayan özellikleri apartmanlarına koyuyorlar. Hani cesaret, adalet, adil, şahane, inayet gibi böyle şeyler. Ben onu da görüyorum işte. İsimsizler, aile isimleri, ondan sonra özenilen şeyler. Hani biraz böyle kavramsal isimler konuluyor. Bir dönem birlik çok var. Birlik, beraberlik, barış apartmanlarının Kurtuluş ve Şişli çevresinde çok fazla görülmesinin nedenlerini işte 6-7 Eylül'den başlayarak anlayabiliriz. Yani apartman isimlerinden çok okumalar yapabiliyoruz. Daha sonra bugünlere baktığımızda bilmem ne inşaat. Yani bugün İnşaat firmalarının kocaman reklamsı isimlerini görüyorsun. Binalar ruhsuz, karaktersiz ve balkonsuzluğa ben deli olduğum için çok söylüyorum. Penceresizliğe deli oluyorum. Yani bir özelliği olmayan, karaktersiz ama belki de garantili mimarlık işleri. Çünkü onay almış. Yani bir AVM kopyalamak gibi bir şey. Yani eskilerinin her birine isim koyacağın kadar aşiyan demezsin belki. O kadar özel bir ev değildir ama yani karakteri olan bir takım evlerdir. Yani bazı binalar sen orada yaşamasan bile çok acayip hissettiriyor. Yani o senin bir ev arkadaşın, ailenden biri gibi bazı evler. Ve mimarlık öyle bir şey bence. Sana ailenden biriymiş gibi hissettiren yapılar var. Apartmanlar, binalar. Yani iyi bina bir insanı da değiştirir ve dönüştürür. Buna çok inanıyorum mesela.